Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Oldukça az malzemeyle hazırlanan yöresel bir lezzetle karşınızdayım. Her evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlayacağınız hangel tarifimizin yapım aşaması için videoma geçelim. Yoğurma kabıma 2 adet yumurtayı, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 su bardağı oda ısısında bekletilmiş suyu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. 4 su bardağı unun önce bir miktarını dökerek çırpıcı ile karıştırıyorum. Geriye kalan unu ilave edip hamurumu yoğurma kabında toparlıyorum. Ardından masanın üzerine alıp 4-5 dakika kadar iyice yoğuracağım. Hangel hamuru yoğrulmayı seven bir hamur ve kıvamı da videoda görüldüğü gibi olsun. Yumuşak yaparsanız eğer hangeliniz pişince yapış yapış olur yapraklar. O yüzden hamurunun biraz sert olması gerekiyor. Hamurumu 2 eşit parça ayırdıktan sonra beze haline getiriyorum. Yufkanızı açacağınız ortama göre, örneğin sofranızın boyutu büyükse beze sayısını azaltabilirsiniz ya da tezgahınız ya da sofranız küçükse yufkanızı rahat açabilmek için beze sayısını artırabilirsiniz. Bezelerimi bir poşetin içerisine alıyorum ve 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hangelimizin sarımsaklı yoğurdu için yoğurdun en katı kısmından 5 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt aldım tabağın içerisine ve 2 diş sarımsak rendeliyorum içerisine. Önceden kabuklarını soymuş olduğum 2 adet orta boy soğanı önce 2'ye, ardından 4'e keserek piyaz şeklinde doğruyorum. Ve soğanlarımı kavurmak için de sade yağ kullandım. Biz yöremizde sarı yağ diyoruz. Tereyağını eritip tortusundan ve köpüğünden ayırt ederek elde etmiş oluyoruz. Siz de eğer sade yağınız yoksa tereyağını eriterek sade yağ elde edebilirsiniz. Soğanlarımı ara ara karıştırarak kavrulmasını sağlıyorum. Ocağın bir diğer gözüne büyük boy bir tencere aldım. İçerisine 3,5 litre su ve 3 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ederek suyu kaynamaya bırakıyorum. Soğanlarım yağda kavrulurken ara ara karıştırıyorum ki eşit bir şekilde karamelize rengini alsın. Un serpmiş olduğum masamın üzerine ilk bezemi alarak hamurumu açıyorum. Yufkanızı elinizden geldiğince ince açın. İnce yapraklı hangel her zaman daha güzel olur. Hangel yufkasının sadece bir tanesini açıp pişireceğim. Bir diğerini ise difrizde nasıl muhafaza edilir onu göstermek adına tepsiye yerleştirip difrize atacağım. Daha öncesinde hangel videom vardı ve oradan takipçilerimden sorular geliyordu. Kalan hamur yapraklarını nasıl değerlendirebiliriz? Sizlere örnek olması açısından bu şekilde videomun içeriğini hazırladım. Arkadaşlar videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız her yeni videomdan haberdar olursunuz. Ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hamurunuzu güzel yoğurursanız böyle oklavada daha pratik bir şekilde hamurunuzu yapraklar halinde kesebilirsiniz. Kare kare şeklinde tepsime un serpiştirmiş oldum ve görüyorsunuz yaprakları. Hiçbir yaprak bir diğerine yapışık değil.
oldukça güzel gözüküyor. Un serpmiş olduğum tepsime alıyorum ve artık pişirme aşamasına geçiyorum. Pişmeye başlayan her bir hangel yaprağı suyun yüzeyine kendini salıveriyor. Bütün yapraklar suyun yüzeyine çıktığında artık hangel yapraklarımızı süzgeçten süzebiliriz. Servis yapacağım sinenin içerisine 2 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurttan alıyorum ve üzerine süzgeçteki hangel yapraklarını ilave ediyorum. Üzerine de tekrar yoğurt ekleyeceğim. Yoğurt tamamıyla damak zevkinize göre. Dilerseniz bol yoğurtlu ya da daha az yoğurtlu servis edebilirsiniz. Hangelimi pişirdim. Tane tane yaprakları, üzerinin karamelize soğanı ve sarımsaklı yoğurdu deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda sizler de bu güzel yöresel lezzetimizi denersiniz. Ve kalan diğer bezemi açarak difrizde kalan hangel yaprakları nasıl muhafaza edilir? Bunun içeriğini sizlere paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bugün sizlere difrizde nasıl muhafaza edilir kalan yapraklar onu gösterdim. Eğer sizler dışarıda muhafaza etmek istiyorsanız da tepsilerin içerisine bir sofra örtüsü serdikten sonra kalan yaprakları sofra örtüsünün üzerine dizerek oda ısısında kurutabilirsiniz. Bu şekilde de bez torbaların içerisinde mutfak dolabınızın içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Ama bugün sizlere sunmuş olduğum tarifte difrizde saklayacağımız için önce tepsiye yağlı pişirme kağıdını serdim. Üzerine yaprakları görüyorsunuz düz bir şekilde. Yani tane tane dizdim ki düz bir şekilde olsun. Tıpkı yeni kesilmiş gibi masada yapraklarınız. Ve aralarına pişirme kağıdı seriyorum. Hamurlar birbirine yapışmasın, temas etmesin diye. Ardından difrize gönderiyorum ve 1 saat kadar donduktan sonra çıkartıyorum. Hepsi bu kadar. Derin dondurucuda 1 saat beklettiğim hangel yaprakları donmuş durumdalar. Büyük boy bir buzdolabı poşetinin içerisine hangel yapraklarını dolduruyorum ve ağzını sıkıca bağladıktan sonra tekrardan derin dondurucuya alıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir şekilde yapraklarda yapışma yok. Bol bol hamuru hazırlayıp böyle difrizde muhafaza edebilirsiniz ve ihtiyaç duyduğunuz anda kaynamış suya döküp hangilerinizi kısa sürede pişirebilirsiniz. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.